Bu videoda Airfryer'lar ile ilgili belki de daha önce hiç bilmediğiniz gerçekleri anlatacağım. En ucuzlarından en iyilerine tüm markaların farklarını keşfedecek, seçim yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, Airfryer'ı daha verimli, temiz ve ekonomik kullanmayı öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Airfryer nedir? Bir Airfryer, yağla kızartma yerine hava ile pişirme teknolojisini kullanan bir cihazdır. Böylece hiç yağ kullanmadan ya da çok az yağ kullanarak gayet lezzetli yemekler hazırlayabiliyorsunuz. Airfryer'ın sevdiğim özellikleri. En sevdiğim özellik bir kere her şeyden önce ön ısıtma olmadan hemen kullanabilmeniz. Hatta buzluktan çıkardığım ev yapımı köfteleri hiç çözdürmeden direkt attım ve gayet güzel piştiler. Özellikle ucuz modellerde ön ısıtma gerekli olabilir, bilginiz olsun. Pratik oluşu ve çok az yağ ile birçok şey yapabilmeniz benim sevdiğim diğer özelliklerden. Airfryer'ların dezavantajları. Özellikle büyük kapasiteli modeller çok elektrik harcıyor. Bulaşık makinesinde yıkanan parçalar olsa da yine de elle yıkamak gerekiyor ve temizlik biraz zahmetli olabiliyor. Ayrıca mutfağınızda koyacak yer yoksa ve sürekli yerini değiştirmeniz gerekiyorsa büyük kapasiteli modeller ağır ve hantal oluyor. Airfryer fiyatları. Normal fritözlere göre fiyatlar daha yüksek oluyor. Öncelikle bunu bilmekte fayda var. Bunun yanında çok yönlü bir cihaz almış oluyor. Litrelerce yağ kullanmadan gayet de güzel kızartmalar yapabiliyorsunuz. Birçok modelde fırında pişirme, ızgara gibi özellikler de var. Benim görüşüme göre parasını son derece hak eden ürünler bunlar. 500-600 liralardan 4000 liraya kadar geniş bir fiyat aralığı var. Fiyat arttıkça kızartmaların lezzeti de artıyor, onu söyleyeyim. Ayrıca yanında gelen aksesuarların çeşitliliğine göre de fiyat değişebiliyor. İyi bir Airfryer için yaklaşık 1200-1300 liraların üstüne çıkmanız gerekiyor. Airfryer seçerken nelere dikkat edilmeli? Öncelikle kapasiteye karar vermelisiniz. 4 ve daha fazla kişilik aileler için mutlaka XXL modelini öneriyorum. 2-3 kişilik aileler ya da bekarlar daha düşük kapasiteli ürünleri tercih edebilir. Böylece hem yerden hem de elektrikten tasarruf etmiş olursunuz. Kutu üzerinde yazan maksimum kapasite ile pişirmek her zaman en iyi sonucu vermiyor. Tavsiye edilen miktar genellikle bu maksimum kapasiteden az oluyor ve en lezzetli sonuçlar da bu miktarlarda elde ediliyor. Ben genellikle maksimum kapasitenin 3'te 2'si kadar ürün pişirmeye gayret ediyorum. Gereksiz enerji kullanımı yapmamak için yine gereğinden büyük Airfryer almamanız önemli. Eğer patates gibi şeyler dışında kek, güveç, et yemekleri falan da yapmak istiyorsanız gerekli aksesuarların kutu içinde olduğu modelleri alırsanız sonradan bu aksesuarları almaktan daha ucuza gelecektir. Daha çıtır patates kızartmaları için ipuçları. Öncelikle maksimum kapasitenin 3'te 2'si kadar patates koyun. Pişme süresince patatesleri güzelce şöyle bir sallayıp karıştırın. Sonuç olarak sadece daha eşit şekilde pişmekle kalmaz, aynı zamanda neme kaçma şansı da verirsiniz. Böylece patatesler daha az nemli olur. İstediğiniz çıtırlıkta değilse birkaç dakika daha ekstra pişirin. Benim deneyimlerime göre paketin üstünde Airfryer için önerilen süreden 2 dakika daha fazla pişirdiğimde daha çıtır sonuçlar elde ediyorum. Fritöz için olan patates kızartmalarını almayın. Bulabilirseniz fırın için olanları alın ya da kendiniz taze patates hazırlayın. Fırın için olanların dışında ekstra bir katman oluyor. Yalnız bu katmanda ekstra tuz ve şeker de oluyor. Bu da daha fazla kalori demek. Kendiniz taze patatesten yapacaksanız dilimleri çok kalın yapmayın. Şöyle bir yumurta sürme fırçasıyla üzerlerinde bir zeytinyağı ya da ayçiçek yağı geçin. Bu arada isterseniz patatesleri önce haşlayıp, soğutup, kurulayıp sonra Airfryer'a atabilirsiniz. Böyle bir yöntem duydum ben. Ben denemedim ama hani öyle de çok güzel olduğunu söyleyenler var. İlk zamanlarda farklı patatesleri deneyip deneme yanılma yapmanız gerekecek. Sonrasında en güzel tarifi ve patatesi keşfedeceksiniz zaten. Peki Airfryer'da başka neler yapılır? Kek ve pasta, ızgara, balık, sebze, et, tavuk, lazanya, çıtır ekmek, bayat ekmeği Airfryer'da birkaç dakika ısıtınca da güzel oluyor. Kumpir, kızarmış fındık, fıstık, kuru yemiş, hatta bazı meyve ve bitkileri de kurutabilirsiniz. Ancak bunun için fırın tepsisi, ızgara tepsisi veya su sıçrama kapağı gibi doğru aksesuarlara ihtiyacınız var. Bunları asla yapmayın. 1. Kapağını tam oturtmadan çalıştırmayın. 2. Maksimum kapasiteyi aşmayın. 3. Temizliğini ihmal etmeyin. 4. Normal fritözler için olan dondurulmuş ürünleri pişirmeyin. 5. Patatesleri kahverengi olana kadar kızartmayın. Nişastalı ürünler kahverengiye döndüğünde akrilamit maddesi oluşur. Bu madde hayvanlarda ve dolayısıyla da muhtemelen insanlarda kanserojendir. 6. Yapışmaz kısımları yani özellikle hazne kısmını ve yağ toplanan kısmı aşındırıcı, sert süngerlerle ya da tellerle silmeyin. 7. Airfryer'ın özellikle arka kısmını herhangi bir şeye çok yanaştırmayın. Havalandırma deliklerinden çıkan hava çok sıcaktır ve çok yakınındaki nesneleri yakar ya da eritebilir. Philips'te bir sorunla karşılaşmasam da bazı modellerin bazı kısımları aşırı ısınabiliyor. O yüzden dikkatli olun.
Airfryer sağlıklı mı? Şimdi öncelikle şunu bilmekte fayda var. Dondurulmuş ürünlerin birçoğu katkı maddeleri içeriyor. Zaten katkı maddesi dolu şeyleri neyde pişirirseniz pişirin onu sağlıklı hale getiremezsiniz. Airfryer'ın yaptığı şey temelde çok az yağla ya da yağsız pişirmek. Bunun da mutlaka diyetinize katkısı olacaktır. Fritözde kızartılan patates kızartması mı, Airfryer'da kızartılan patates kızartması mı derseniz cevap tabii ki Airfryer. En iyi Airfryer modelleri. Philips Avance Airfryer XXL. Bağımsız incelemelere ve müşteri yorumlarına göre en iyi Airfryer modellerinden biri. 1.4 litrelik geniş haznesiyle misafiriniz geldiğinde sizi yarı yolda bırakmıyor. Kızartmaların yanında fırınlama, ızgara et pişirme, yumurta haşlama fonksiyonları bile var. Bence Twin Star teknolojisi ve 2225 watt gücüyle alabileceğiniz en iyi Airfryer bu. Çikolatalı keki de güzel yapıyor. 1400 grama kadar patates kızartması yapılabiliyor. 6 kişilik patates kızartması 32 dakikada kızartılabiliyor toplamda. Diğer bazı airfryer'lar aynı miktarı 2 katı sürede yapıyor. Bunu yaparken toplamda 1 kWh enerji harcıyor. Bu büyük bir dondurucunun 2 günde harcadığı enerjiye denk. Belki daha enerji tasarruflu olabilirdi. Biraz fazla elektrik harcıyor. Bir de yerinden oynatmanız gerektiğinde biraz zor oluyor. Bu bana yetmez, ben akıllı sensör teknolojisi olan modeli istiyorum derseniz HD9867 modelini alın derim. Bu akıllı sensör teknolojili modelde yiyeceğin pişme durumunu ölçen sensörler var. Fakat her yemek için düzgün çalışmadığını söylemeliyim. Taze patates, tavuk ya da balık için çalışıyor. Nasıl pişirilmeleri gerektiği kitapçığında anlatılıyor. Bir de bu modelde kızartma sepeti artık teflon değil. Philips Airfryer XL ED9270. XX Large modelin kız kardeşi de diyebileceğimiz bu modelin tek farkı haznesinin biraz daha küçük olması. 1900 wattlık HD9260 model kodlu Selefi'ne göre biraz daha yüksek 2000 watt güce sahip. Ayrıca çok da sessiz. Benim de sevmediğim olumsuz bir yanı dijital tuşlar. Her zaman düzgün çalışmıyorlar. Dakika ya da sıcaklığı ayarlarken beni bazen biraz gıcık ediyorlar. Onun yerine çevirmeli bir düğme olsun isterdim. 2-3 kişilik evler için bunu almak daha ekonomik olacaktır. Fakat fiyatlara bakınca XXL modeliyle önemli bir fiyat farkı yok gibi geldi bana ama farklı sitelerden siz yine fiyat karşılaştırması yaparsınız. Benim sahip olduğum model bunun Wi-Fi'li olanı. Türkiye'de henüz satışta yok ama bence Wi-Fi'li olanı almanıza hiç gerek yok. Onun da incelemesini şuradaki linkten izleyebilirsiniz. Tefal Easy Fry Precision. Geniş kızartma haznesiyle gelen Tefal'in bu Airfryer modeli Philips'e göre daha hafif. Yalnız Philips kadar iyi kızartmıyor ve pişirmiyor. Kızartmalar Philips'e göre biraz daha az çıtır çıkıyor. Ayrıca biraz da fazla ses çıkartıyor. Philips'e bütçesi yetmeyenler yine de bu ürünü değerlendirebilir. Diğer Airfryer markaları. Klarstein. 2008 yılında Almanya Berlin'de kurulmuş ev aletleri üreten bir firmaymış. Açıkçası ben bu markayı Hollanda'da hiç duymamıştım. Türkiye'de satılan Airfryer markalarını araştırırken karşıma çıktı. Sadece Amazon'da detaylı kullanıcı yorumları bulabildim. Genelde olumlu yorumlar olsa da tabii şikayetler de var. Nasıl bir marka olduğunu tam çözemedim ama ille de alacaksanız Türkiye'de servis ağı yaygın mı bir araştırın en azından. Xiaomi Mi Smart Air Fryer. Xiaomi ürünlerini çok seviyorum. Her zaman fiyat performans oranı, çok başarılı ürünler yapıyorlar. Wi-Fi ve mobil uygulama desteği var bu Airfryer'da. Bu Wi-Fi özelliği benim Airfryer'ımda da var Philips'te. Fakat ilk günkü kurulumdan sonra hiç açıp kullanma gereği duymadım. Tabii Xiaomi'nin akıllı ev ekosistemi daha büyük olduğu için Philips'in uygulamasına göre daha akıllı özellikleri olduğunu söyleyebilirim. Mesela başka bir odaya bir buton koyarak Airfryer'ı başlatıp durdurabilirsiniz. Ama bu bana çok saçma geliyor. Sonuçta malzemeyi içine kalkıp koymadıktan sonra uzaktan açıp kapatsanız ne olur? Oldukça gereksiz gibi geliyor bana. Xiaomi Airfryer ile ilgili genel olarak iyi yorumlar buldum. Ancak tavuk kanadını pek çıtır yapamadığı söylenmiş. Ayrıca kutu içinden çok detaylı aksesuarlar çıkmıyor ve kapağını kapatmaya alışmak biraz zaman alıyormuş. Görünüş olarak da oldukça şık görünüyor. Beyaz rengi var şimdilik sadece. Temizlemesi kolay, parçaları bulaşık makinesine atılabiliyor. Yerli markalar. Yerli bir marka olan Kumtel'i sanırım hepiniz biliyorsunuzdur. Airfryer'da yapmışlar. Fiyat olarak baya uygun. 2 yıl garantisi var. Pek bir kullanıcı yorumu bulamadım hakkında. Schaefer sıcak hava fritözü var, yani Airfryer. Schaefer düşündüğünüz gibi Alman markası değil arkadaşlar. 2004 yılında Aslan Ticaret tarafından kurulmuş. Bunu bilmeden internette araştırınca, İngilizce kaynak bulamayınca anladım ki bu Türk markasıymış. Sem diye bir markanın yine sıcak hava fritözü var. Bunları tabi bütçesi 1000 liranın altında olan küçük ailelere önerebilirim ancak. Öğrenciler için de mantıklı olabilir. Bunun dışında eğer bütçenizi biraz daha zorlayıp daha bilinen ve önerilen markaları alabilirseniz çok daha sizin için iyi olur.
Çin markaları. Xiaomi dışında Çin menşeli firmaların ürünleri de piyasada var. Fiyat olarak uygun olsalar da arıza ve memnuniyetsizlik durumunda ne olacağı meçhul. Peki Airfryer'ı nasıl temizleyeceğiz? Airfryer'ların düzenli temizliği hem hijyen hem de lezzet açısından oldukça önemli. Bazı modellerin bazı parçaları bulaşık makinesine atılabiliyor. Benim kullandığım model öyle mesela. Yalnız ağır yağ kalıntıları için elle ekstra temizlik gerektiğini söylemeliyim. Hollanda'da Airfryer'lara özel temizlik ürünleri satılıyor ama Türkiye'de belki bulamayabilirsiniz. Ben size daha kolay ve çevreci bir yöntem anlatayım. Bu yöntemle Airfryer'ınızı temizlemekle kalmayıp aynı zamanda hoş olmayan kokuları da etkisiz hale getirebilirsiniz. Airfryer'ın yağlarının biriktiği tepsisinin altına bir parça alüminyum folyo ile örtün ve üzerine sadece birkaç milimetre olacak şekilde sığ bir su tabakası dökün. Bir limonu 4'e bölün ve bu parçaları dibe yerleştirin veya Airfryer'a limon suyu içeren ısıya dayanıklı bir kase koyun. Airfryer'ı 180 derece sıcaklıkta yaklaşık 10 dakika açık bırakın. Bu 10 dakika boyunca yağ çözülür ve alüminyum folyo tarafından toplama haznesine damlar. Son olarak folyoyu ve limon suyunu veya limonları çıkarın ve her şeyi silin. Ardından Airfryer'ı yumuşak kuru bir bezle silin. Evet, umarım tüm bu anlattıklarım Airfryer almayı düşünen ve kullanan herkesin aklındaki sorulara cevap olmuştur. Farklı bir sorunuz varsa yorum gönderin. Videoyu faydalı bulduysanız beğenin. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.